Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda yaşantımızda sıklıkla rastladığımız öksürük belirtilerinin sebepleri neler olabilir, nelere dikkat etmeliyim konularını sizlere sunacağım. Öksürüğün birçok farklı nedeni olabilir. Öksürüğünüz mukuslu yani ıslak tabir ettiğimiz veya kuru olabilir. Islak öksürük mukus üreten bir öksürük türüdür. Göğsünüzde tıkanıklık veya sıkışma hissi yaratabilir. Mukuslu bir öksürüğünüz olduğunda alt solunum yolları ve akciğerinizden balgam çıkarırsınız. Ancak altta yatan zatürre veya kalp hastalığı olup olmadığı kontrol edilmeli ya da kuru öksürük dediğimiz mukus çıkarmayan öksürük çeşitleri olabilir. Bir diğer tasnif de akut yani ani gelişen ya da kronik dediğimiz uzun süredir devam eden öksürük olarak bunu tasnif edebiliriz. Tüm bunlara yani bakteri kaynaklı mı ya da virüs kaynaklı öksürük mü gibi konulara uzman doktorunuz karar verecektir. Bildiğiniz gibi virüs kaynaklı hastalıklara antibiyotik tedavisi fayda sağlamaz. Yine birazdan anlatacağım gibi çok değişik sebeplerden öksürük olabilmektedir. Hemen kısa yoldan gerçek sebebi bilinmeden öksürüğü kesmek amacıyla bilinçsizce öksürük şurubu kullanılması son derece yanlıştır. Kısa süreli akut öksürüğün en sık görülen nedeni viral enfeksiyonlardır. Virüsler burnunuzu, burun kanallarınızı, ağzınızı, boğazınızı ve ses tellerinizi enfekte edebilir. Vücudunuzun bu bölgesine üst solunum yolu denir. Bu virüsler tedavi edilmese daha sonra sıklıkla akciğerlerinize yayılabilir. Kronik öksürük 8 hafta veya daha uzun süren bir öksürüktür. Bu öksürükler bazen altta yatan bir duruma işaret eder. Kişi uygun tanı ve tedavi için bir sağlık uzmanıyla konuşmalıdır. Uzun süreli öksürüğün bazı potansiyel nedenleri arasında normalden daha uzun süren tedavi edilmemiş bir enfeksiyon olabilir. Alerjik sebeplere dayanabilir. Çok sigara içmenin bir sonucu olabilir. Evde veya işte küf veya toz gibi tahriş edici alerjen maddelere maruz kalma durumunda zatürre veya başka bir akciğer hastalığı oluşabilir. Örnekleri bunlar olarak söyledim. Bu videoda sizlere olası öksürük sebeplerinden ve nelere dikkat edilmeli gibi konularda bilgi vereceğim. Önemli bilgiler içermektedir. Şimdi başlıyorum. Anlaşılması kolay olsun diye öksürük konusunu iki ana başlık altında anlatacağım. İlki üst başlık kuru öksürük. Kuru öksürük herhangi bir mukus üretmeyen öksürüktür. Şimdi kuru öksürük yapan hastalıklara bir örnek söyleyeyim. Örneğin astım. Devam eden sinüzit veya burun akıntısı öksürük yapabilir. Burun veya sinüslerin arkasından gelen mukus öksürüğe sebep olabilir. Astımın belirtileri arasında göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı ve hırıltı yer alır. Bir kişi genellikle kuru öksürüğün gıdıklanma hissini sıvı içerek, öksürük pastili alarak veya öksürük şurubu içerek hafifletebilir. İkinci kuru öksürük kaynağı olarak alerjen kaynaklı öksürük diyebiliriz. Tahriş edici maddeler veya alerjenler, duman, güçlü kokular örneğin parfüm, toz, polen, evcil hayvan tüyü öksürüğe sebep olabilir. Diğer bir sebep konusu obstrüktif uyku apnesi. Bu da uyku sırasında horlamaya ve solunumun durmasına neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Diğer bir faktör ACE inhibitörleri dediğimiz bazı ilaçların kullanımı öksürüğe sebep olur. Kan damarlarının daralmasına yol açan bir maddenin angiotensin 2, bunun üretimini bloke eden ilaçlardır bunlar. Bu olay kan damarlarının
direncinde düşme oluşturarak kanın akışını kolaylaştırır. Günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. Örneğin Coversil, Captopril, Relax, Delix, Zestril, Enapril, Monopril, Gopten, Inibase bu grup ilaçlara örnek isimlerdir. İkinci üst başlığımız ıslak öksürük. Balgam akciğerlerimizde bulunan bronşlar ve bronşiyoller tarafından üretilen mukus yapısında sıvı bir maddedir. Islak öksürük kişi öksürdüğünde mukus veya balgam ortaya çıkar. Şimdi de bazı ıslak tabir edilen mukuslu öksürük çeşitlerini sizlere anlatayım. Sinüzit kaynaklı öksürük mesela buna bir örnektir. Devam eden sinüzit veya burun akıntısı öksürük yapabilir. Burun veya sinüslerin arkasından gelen mukus öksürüğe neden olur. Öksürüğe bir diğer sebep altta yatan bir hastalık yoktur ama özellikle çocuklar gündüz vakitlerinde kalp kasının zayıf olması, vücudunun düzgün kan pompalayamaması gibi sebeplere bağlı olarak öksürük olabilir. Larenjit enfeksiyonuna bağlı tahriş olmuş gırtlaktaki ses tellerinden bir öksürük oluşabilir. Keza akciğer kanserine bağlı öksürük olabilir. Mukustaki kan durumu bunu gösterebilir. Uzak olsun. Öksürüğün akciğerden kaynaklanma olasılığı, yani bu hastalık o kadar da sık gözlenememektedir. Ancak kişi endişeleniyorsa, mukusta bir kan lekesi varsa mutlaka bir sağlık uzmanıyla konuşmalıdır. Bronşektazi diye bir durum var. Bronşektazi hava yollarının yaralanmış veya hasar görmüş olmasından kaynaklanan üretilen mukusun temizlenememesi sonucu olan bir durumdur. Bu durumda vücut öksürük refleksi geliştirerek mukusu atmak isteyecektir. Reflü hastalığı mide asitinin boğaza doğru hareket etmesi ve öksürüğü tetikleyen bir diğer faktördür. Önlenmesi için diyet değişiklikleri veya doktorunuz bir proton pompa inhibitörü veya bir H2 blokörü reçete edebilir. Bunlar da reflüden kaynaklı öksürüğü azaltabilir. Akciğer iltihaplanması zatürrede yine öksürük sebebidir. Bir enfeksiyonun akciğerlerdeki dokunun iltihaplanmasına neden olma durumudur bu. Yine KOA, kronik obstrüktif akciğer hastalığında da öksürük olur. Amfizem, kronik bronşit gibi durumlarda öksürük olur. Öksürüğe bakteriyel bir enfeksiyon neden oluyorsa kişinin antibiyotiğe ihtiyacı olabilir. Buna ilgili uzman doktor karar verecektir. Zatürre ve tüberküloz gibi enfeksiyonlar tedavi genellikle antibiyotik içerek olabilmektedir. Bir de paroksismal öksürük denen yorucu ve acı verici bir öksürük çeşidi var. Bu nefes almakta zorlanabilir kişiler ya da kusabilir. Bunun en yaygın nedeni boğmacadır. Astım, koa, akciğer iltihaplanması, tüberkülozla paroksismal öksürük denen bir öksürüğe neden olabilir. Bir diğeri boğmaca öksürüğü. Boğmaca oldukça bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyondur. Herkes boğmaca öksürüğü geliştirebilir. Bununla birlikte 1 yaşın altındaki bebekler bu enfeksiyon ve komplikasyonları açısından yüksek risk altında olabilir. Boğmacalı bir kişide tipik olarak hafif soğuk algınlığı veya grip benzeri belirtiler görülür ve ardından ağrılı bir öksürük gelir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin enfeksiyonla mücadelesi daha zor olabilir veya nefes almada zorluk yaşanabilir. Öksürmeye başladıktan itibaren en az 2 hafta boyunca hastalığı başkalarına bulaştırma olasılığı yüksektir. Hastalığa veya hastalığın yüksek risk altındaki kişilere bulaşmasına karşı en iyi koruma boğmaca durumunda boğmaca aşısıdır. Antibiyotiklerin erken alınması boğmacanın şiddetini azaltabilir. Bu nedenle aşılanmamış bir kişi belirtiler gelişirse mümkün olan en kısa sürede bir sağlık uzmanına başvurmalıdır. Tüberküloz bir diğer sebep. Tüberküloz basili tarafından oluşturulan kronik bir hastalıktır. Vücudun başka yerlerinde de görülebilir. Amfizem artan mukus üretimiyle beraber geçmeyen bir öksürük durumudur. İnatçı öksürük 8 haftadan uzun süren aynı zamanda kronik öksürük olarak da
bilinir. Bir sağlık sorunundan kaynaklanabilir. Bazen öksürük refleksi hassaslaşabilir. Bu devam eden bir öksürüğün gelişmesine neden olabilir. İnatçı öksürüğün yaygın nedenlerini söylemek gerekirse postviral öksürük, viral solunum yolu enfeksiyonunun ardından oluşan öksürüktür bu. Demans dahil diğer durumların neden olduğu yutma bozuklukları da bir öksürük sebebi olabilir. Kronik öksürüğün tedavisi için altta yatan nedenler önemlidir. Bununla birlikte kişi öksürüğün yönetilmesine çeşitli şekillerde yardımcı olabilir. Evet sayın izleyicilerim, bu videoda da sizlere öksürüğe sebep olabilecek hastalıklar nelerdir, öksürük çeşitleri hakkında bilgilendirmeler yaptım. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.